Herkese merhabalar. Bugün sizlere çayınızın ve kahvenizin yanına eşlik edecek hem çok pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir pasta tarifi hazırladım. Kek pişirmekle uğraşmadan sadece bisküvi kullanarak hem az malzemeyle hem de çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifi oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak pastamızın kremasını hazırlayalım. Bunun için 1 litre kadar sütü tenceremin içerisine aldım. Şöyle yemek kaşığıyla 3 yemek kaşığı unu öncelikle içerisine ekledim. Şimdi de içerisine 3 yemek kaşığı olacak şekilde nişasta ekliyorum. Videomda şöyle kaşıkla gösteriyorum ki sizler de kıvamını tam olarak tutturun. 3 yemek kaşığı un ve nişastayı ekledikten sonra çırpıcı tel yardımıyla güzelce bu malzemeleri karıştırıyorum ve ardından içerisine bir tane yumurtanın sadece sarısını ilave ediyorum. Burada da 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri var. Toz şekerini de ekledikten sonra yine güzelce çırpma teliyle karıştırarak tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Bisküvili pastamın kremasını ocağın büyük gözüne aldım ve orta ateşte başından ayrılmadan sürekli çırpma teliyle karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Pastamızın kremasının dibini tutmaması ve pürüzsüz bir kıvamda olması için başından ayrılmadan şöyle sürekli alttan karıştırarak pişirmeye devam edelim. Zaten kısa bir sürede hemencik koyulaşacaktır. Kremamız böyle göz göz kaynamaya başladıktan sonra şimdi de içerisine 1 paket şekerli vanilin ve 1 tatlı kaşığı olacak şekilde de tereyağı ekleyelim. Bu malzemeleri de güzelce karıştırarak 1 dakika boyunca kaynatıp ardından ocağımızın altını kapatarak kremamızı kenarda soğumaya alalım. Bisküvili pastamızın kreması bu şekilde hazır. Şimdi kenarda bekleterek güzelce kremamızı soğutacağız. Ama şöyle ara ara da karıştıralım ki üzeri çok kabuk tutmasın. Bisküvilerin üzerine kremayı soğuk bir şekilde dökeceğimiz için kenarda bu şekilde karıştırarak güzelce soğutalım. Ben bugün bisküvileri kahveli karışımı bulayarak hazırlayacağım. Burada ikisi bir arada 1 paket kahvem var. Onu kasenin içerisine alarak şöyle yarım çay bardağı sıcak suyla güzelce karıştırıp eritiyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı da soğuk su ekleyerek bu şekilde kahveli karışımı hazırlayarak kenarda bekletiyorum. Bu arada kenarda bekleyen pasta kreması da güzelce soğudu. Bu aşamada içerisine 1 paket olacak şekilde sade krem şanti ilave ediyorum. Toz krem şantiyi ekledikten sonra mikserle yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce kremamı çırptım ve bu şekilde hazırladım. Hazırlamış olduğum kremayı kenara kaldırarak artık bisküvili pastamın yapımına başlıyorum. Ben bu tarifimde yulaflı bisküvi kullandım. Elinizde yulaflı bisküvi yoksa yine bu tarifi petibör bisküvi kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bisküvili pastamı ben bugün kare bir borcam içerisinde hazırlayacağım. Öncelikle hazırlamış olduğum kahveli sosun içerisine bisküvileri çok bekletmeden hemen böyle daldırıp çıkartarak güzelce ıslatıyorum. Ve borcamın ilk tabanına toplamda 20 tane olacak şekilde bisküvileri diziyorum. Daha sonra kenarda hazırlamış olduğum kremadan yaklaşık 3 kepçe olacak şekilde bisküvilerin üzerine dökerek böyle bir hamur kesme kartıyla üzerini düzeltiyorum. Ardından ikinci sıra olacak şekilde yulaflı bisküvileri tekrar kahveli sosa bulayarak güzelce üzerine diziyorum. Bu kare borcamın içerisinde her katta 20 tane olacak şekilde yulaflı bisküvi kullandım. Yulaflı bisküvi kahveli sosta çok çabuk eriyeceği için hemencik batırıp çıkarmanız önemli. Aksi halde bisküviler elinizde parçalanacaktır. İkinci kat bisküvileri de kahveli sosa bulayıp dizdikten sonra kremadan 3 kepçe olacak şekilde döktüm ve ardından tekrar spatula ile düzelterek 3. katı da aynı şekilde üzerine dizdim.
Ben bu tarifte toplamda 4 kat olacak şekilde bisküvileri dizdim ve aralarına hazırlamış olduğum kremayı sürdüm. Son olarak üzerine kremayı döktükten sonra üzerini bu şekilde düzeltiyorum ve sonrasında bisküvili pastamın üzeri için bir ganaj hazırlayacağım. Çikolatalı ganajımız için 120 gram kadar bitter ve sütlü çikolata karışımı kullanacağım. Burada da bir paket yağlı kremam var. Kremayı uygun bir sos tenceresine ya da tavaya aldıktan sonra ocağın üzerine alalım ve altını açalım. Karıştırarak kremamızı sadece ısıtalım. Krema ısındıktan sonra üzerine çikolatayı dökerek çikolatayı içerisinde güzelce sürekli karıştırarak eritelim. Ve böylece çikolatalı ganajımızı da hazırlamış olduk. Şimdi kenardaki borcamın en üst kısmına bu çikolatalı ganajın tamamını döküyorum. Bisküvi pastasının üzerine ben çikolatalı ganaj hazırladım ama sizler isterseniz beyaz çikolatayı da krema içerisine eriterek yine aynı şekilde yapabilirsiniz. En son aşamada bisküvili pastamın üzerini süsledim. Bunun için de krem şanti kullandım. Şöyle krem şantiyi üzerine uzun şeritler halinde sıktıktan sonra bir çöp şiş kullanarak videoda gördüğünüz şekilde üzerini süsledim. Bu aşama tamamen tercihe kalmış. Sizler dilediğiniz şekilde pastanızın üzerini süsleyebilirsiniz. Son olarak da kenarlarına biraz fındık kırığı serpiştirerek artık pastamı buzdolabına kaldırıyorum ve en az buzdolabında 200 saat kadar dinlendirdikten sonra da servise hazır hale getiriyorum. Bugün sizlere büyük küçük herkesin severek yediği bisküvi pastasının değişik bir versiyonunu sunmak istedim. Umarım sizler de bu tarifimi sevmişsinizdir. Dinlenen bisküvili pastadan şöyle bir dilimi servis tabağına alarak iç yapısını da size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, aynı zamanda çok güzel bir pasta tarifi oldu. Bu pratik ve lezzetli tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.